Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. An itibariyle yine yeniden Westeros'a dönmüş bulunmaktayız. Öncelikle ben ilk bölümden beklediğimi aldım. Beklentim düşüktü, bilerek düşürmüştüm. Sadece ortaçağ havasını solumak, karakterleri ve karakter arası ilişkileri güzel şekilde görmek istiyordum. O yüzden açıkçası benim beklentimi karşıladı dizi. Game of Thrones ve House of Dragon'ın ilk sezonun ayarında mı? Kesinlikle değil ama kendi çerçevesinde gayet iyi iş çıkarılmış. Zaten girişte giren Game of Thrones müziğinin hemen ardından gelen sahnede çok ciddiye almayın beni. Ben tamamen farklı bir şey sunacağım ben diyordu. Dizide tarihi olarak bu iki dizinin tam ortasında bir yerlerdeyiz. Ejderhaların Dansı 80 yıl önce bitmiş, son ejderha görüleli 50-55 yıllık bir zaman dilimi geçmiş ve Robert Baratheon'ın çekicini Rhaegar Targaryen'a indirdiği tarihe yaklaşık 75 yıl uzaklıkta bir noktadayız. Mekan olarak ise Westeros'un Reach'e yani Highgarden'a bağlı Ashford Kalesi'nin topraklarındayız. Burası Robert Baratheon'ın belki de isyanın tek yenilgisini aldığı topraklardan biri. Randyll Tarly'e karşı kaybetmişti. Batıdan gelip Highgarden üzerinden devam eden Mander Nehri'nin Cockleswend kolunun biraz daha böyle kuzey tarafında yer alıyor. Yani nehir kesiyor bulundukları yeri. Çayır ise nehrin tam karşı tarafında. Kale ise kitapta her bir ucunda yuvarlak kuleleri olan, araları da surlarla kaplı böyle üçgen şeklinde bir yapı olarak tarif ediyordu. Detaylar gayet hoş gözüküyor. Ben oldukça beğendim açıkçası. İlk bölüm temel karakterleri yavaş yavaş tanıdığımız ve zamanın çok yavaşlayıp ortamın içine böyle saat saat hatta dakika dakika çekildiğimiz bölüm oldu. Özellikle günlük detaylara önemli ölçüde yer ayırmışlar ki benim beklentilerimden biri buydu. Gerçi biraz bazı yerleri fazla abartmışlar ama neyse, o ortaçağ havasını ilk bölümden soluduk. Bunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz. İşte eğlenceler, çiftçiler, yaverler, kuklacılar, demirciler falan derken soylu olmayan kişilerin dünyasına adım attık. Bu Westeros evreni için bir ilk aslında bizim için. Bölümün genelinde ise Duncan geçmişi, nereden geldiği, nereye gitmek istediği gibi konular üzerinden Duncan kafasının içine girdik biz. Bölüm Duncan Ashford'daki turnuva alanına ulaşması ve turnuvaya katılıp katılamayacağı, yani kendisinin bir şövalye olduğunu ispat edip edemeyeceği üzerinden ilerledi. Şövalyelik konusunda Dunk yalan mı söylüyor yoksa gerçekten Sir Erlan onu şövalye yaptı mı? Bu konuda yorumu size bırakıyorum. Dunk'tan başlayalım isterseniz. Dunk kalbinden art niyet geçirmeyen, ince düşünceli bir adam. Karşıdakinin hislerine gerçekten öncelik veren duygusal bir karakteri var onun. Yaşlı adamı gömerken bile seçimini onun gün batımını sevmesi nedeniyle bir tepenin batı tarafına yapıyor. Mesela yine aynı sebeple ilk başta Egg'i reddediyor. Yanına almak istemiyor. Yani aslında Egg'i almak istememesi de bu hassasiyeti sebebiyle. Yani şu anki hayatı benim hayatımda benim yanımda olacağından daha iyi diye düşünüyor ve kendi ihtiyaçlarını bir kenara bırakarak bunu seçiyor. Çünkü bir yaver her zaman ihtiyaçtır. O yüzden bunu anlamak lazım. Bu arada Egg ve Duncan ikili ilişkisi gerçekten çok hoşuma gitti. Dunk daha çok Brienne'e benzetilir. Hatta akrabalıklarına dair bir sürü teori var. Bir sempozyum gibi bir şeyde Martin'in bizzat kendisinin söylediğini söylüyorlar hatta bu konuyla alakalı. Zaten Game of Thrones'ta da Joffrey olsun, Duncan the Tall. 4 pages for Sir Duncan. Bran'ın dinlediği masallar olsun, About Sir Duncan the Tall, those were always your favourites. adına aşina olduğumuz bir isim aslında Dunk bizim. Diziyi atlarıyla açıyoruz ve gerçekten önemli bu atlar. Özellikle geçmiş sahnelerde Swift'te Sir Erlan'ı bilmesi, güncel sahnelerde ise Dunk'ın atını değiştirmiş olması gibi detaylar güzeldi. Dunk'ın sürekli olarak atlarla konuşması, onlara bir kimlik biçmesi de çok hoşuma gitti. İlginç bir dilemmadır aslında bu. Çünkü savaş atlarının yaralanma ve ölme olasılıkları gerçekten çok yüksek. Yani bir şövalye için atına ne kadar bağlanırsan o kadar fazla hisseder, yıpranırsın. Yani daha sonrasında o kadar çok etkilenirsin ama Duncan buna rağmen atlarla gerçekten iyi bir iletişim var. Atlar demişken onları da tanıyalım. En irileri ve tipinden de belli olduğu üzere savaş atı olan Thunder, yani gök gürültüsü. Böyle tür olarak Destrier şeklinde tarif ediliyor. Pahalı, güçlü ve sadece savaşlara özel bir at. Beyaz olan Sweetfoot ise tür olarak bir Palfrey. Rahat, uzun yollar ve yumuşak yürüyüşler için tercih edilen bir tür. Normalde Sir Erlan biniyordu fakat artık Dunk biniyor. Chestnut ise normal bildiğimiz bir yük atı, dayanıklı bir at. En büyük özelliği onun o. Dunk dizinin başına gittiği anda iki kişiyle karşılaşıyor. Biri masada dururken birden kafasını kaldırıp Dunk'a "Seni rüyamda gördüm, uzak duracaksın benden" falan diyor ve masaya bir Targaryen armalı bir altın para bırakıp ortadan kayboluyor. Kendisi hakkında anlatmak istediğim birkaç detay var aslında ama gelecek bölümler için, spoiler içereceği için bu kısımlara videonun sonunda ayrı bir yerde değineceğim. Diğer karakterimiz Egg ise kendine olan özgüveni, net, akıcı ve doğru tonlamalı konuşmasıyla karşımıza çıktı bizim. Onunla zaten sık sık karşılaşacağız.
karşılaşacağız. O yüzden biraz yan karakterlerden bahsetmek istiyorum. Güzel bir ejderha şovu gösterisi izledik ve bunu sunan bir tane kadın gördük. Kendisi Tencel. Servain isimli bir şövalyenin bir prensesi ejderhadan kurtarmasına dair eski bir efsaneyi sahnelendiriyordu. Tam o sahnede izlemeye gelen Dunk hem gösteriden hem de Tencel'den çok fazlasıyla etkilendi. Hatta ikisinin de boyu uzun olduğu için bir anla böyle gözleri kesişti. Normalde kitapta Tencel bir kuklacı. Yani çok küçük çaplı bir gösteri yapıyor ama bu halde benim oldukça hoşuma gitti. Bunu söylemem lazım. Daha sonrasında ise Lionel Baratheon'la tanıştık. Bölümü gerçekten alıp götürdü. Yani çok özel bir performanstı. Onun lakabı ise The Laughing Storm. Özellikle turnuvalardaki alaycı yapısı ve rakipleriyle dalga geçmesi sebebiyle bu lakabı almış. Lore için çok önemli bir karakter kendisi. Robert Baratheon'ın büyük babası oluyor. Ama o soy ağacı geçişinin tam olarak net olduğunu söylemek de zor. Oldukça eğlenceli ve kendine güvenen bir karakter. Dunk biraz tereddütlü giriş yapsa da ortama çok hızlı ayak uydurup Lionel Baratheon'la kanka oluyor. Hatta geyik boynuzundan tacını gece sonu Dunk'ın kafasında görüyoruz. Oldukça keyifli sahnelerdi gerçekten. Plummer karakterine de bayıldım. O da kayıt falan alıyor. Turnuva oyunlarındaki böyle yönetici gibi bir şey. Ayrıca yarışmalara dair küçük detaylar da verdi bize orada. Özellikle kurallar üzerinden böyle giriş ücreti gibi bir şey var. Daha doğrusu depozito gibi bir şey. Müsabakada kaybedenin silahı, zırhı, atları kazana vermesi gerekiyor. Bunu yapmak istemeyenlerin de onların yerine böyle belli bir ücret ödüyor onların karşılığında turnuva öncesinde ve bu şekilde giriyorlar turnuvaya. Antrenman sonrasında Fasavelilerin arasındaki ilişkiyi de gördük. Dizinin ilerleyen bölümlerinde bu da çok önemli bir yer kaplayacak bizim için. Sir Stephen biraz daha böyle iddialı, oldukça agresif bir olarak karşımıza çıktı. Turnuvada rakiplerini böyle bilerek sakatlamaya falan çalıştığını öğreniyoruz sonrasında yaver Raymond'dan. O da biraz daha tıknaz, insancıl karakteriyle dikkat çekti. İkisi birbirinin tam zıttı gibi duruyor karakter olarak. Lannister çadırlarını, Beastburn'leri ve doğal olarak Tyrell'leri gördük. Hatta Humphrey'lerin ikisini de biz Baratheon'ların orada dans ederken gördük. Şöyle notlarıma da kısa göz atıyorum unuttuğum bir şey olmasın diye. Biz evrene dair para birimlerini de öğrendik. Altın, gümüş ve bakır. Altını handaki adam bırakmıştı masaya. Bakırı ise Dunk Ege fırlatıyor. Gümüş mevzusu ise Dondarrion mevzusu ile olan o muhabbette geçiyor. Ve devamında Dunk şövalye olduğunu ispatlamak için en sonunda Manfred Dondarrion'a ulaşıyor. Vulture King olayları üzerinden bağlantı kurmaya çalışıyor ama Lord Manfred pek hani kadınlar ve böyle çeşitli fantezileri haricinde başka bir şeyle ilgilenmiyor gibi. Dolayısıyla Dunk gelecek bölümlerde mecburen farklı arayışlara gidecek gibi görünüyor ve dizimiz bunun akışı üzerinden ilerleyecek. İlk bölümümüz genel olarak bu kadardı arkadaşlar. Videonun bundan sonraki kısımları gelecek bölümler için spoilerlı olacak. Uyarım yapayım, yani kitap okuyanlar veya spoilerdan kaçınmak istemeyenler sadece devam etsin. Bilmeyenler veya tekrar hatırlamak isteyenler için önce Egg'den başlayalım. Egg, Aegon'un kısaltması. Hatta küçük bir bilgi gireyim araya. Ona bu lakabı veren kişi abisi Aemon. Yani Game of Thrones'tan tanıdığımız Üstad Aemon'un ta kendisi. Egg'in abileri arasında en küçüğü oluyor. Game of Thrones'ta bahsetmişti zaten. Orada da muhabbeti geçmişti Egg'den. Bir rüya gördüğünden bahsetmişti ki Egg daha sonrasında kral oluyor zaten. Videonun başında Dunk'ın ilk girdiği o handaki karşılaştığı kişiden de bahsetmiştim. O da Prens Daeron. Egg'in ve Aemon'un en büyük abisi. Lakabı ise Daeron the Drunken. Kafası sürekli güzel gezdiği için bu lakabı ona o şekilde takmışlar. Bir Dreamer kendisi. Daenerys gibi, Helena gibi. Handa karşılaşıyorlar ve rüyasında gördüğünü söylüyor. Uzak dur benden diyor Dunk'a. Onun rüyalarıyla sık sık karşılaşacağız. Diziye gizem katmak için muhtemelen bu yöntemi seçecekler. Tüm bu kardeşler şu anda güncel kralın, yani 2. Daeron'un torunu oluyorlar. Babaları ise Maekar. Onu da göreceğiz dizimizde. O da çok önemli bir yer kaplıyor. Ayrıca bir diğer kardeşleri var. O da Aerion. Zaten o da dizinin en önemli yapı taş karakterlerinden biri olacak. Soy ağacına tamamen burada detaylı olarak girmeyeceğim. Çünkü işin içinden çıkamayız. O yüzden onun için ayrı bir video planlıyorum. Şöyle küçük diğer notlarımı da kontrol ediyorum. Bölümün sonunda Dunk'ın o amblemine ilham kaynağı olacak olan Kayan Yıldız'ı da gördük ve şans muhabbetleri üzerinden döndü. Onun haricinde Fasovelilerin kalkanların ikisi de kırmızı elmaydı. Raymond'ın üzerinde amblem yoktu. Tabi yaver olduğu için de olabilir ama biliyorsunuz ki yeşil kırmızı muhabbeti buradan başlayacak. O yüzden o da önemli detay, bence ileride karşımıza çıkacak. Şimdilik benden bu kadardı arkadaşlar. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.